Merhaba. Bugün uzun zamandır bana yoğun bir şekilde sorulan bir konuyu işleyeceğiz. Sporcu beslenmesi ve protein takviyeleri. Sporcu beslenmesi çok geniş bir konu. Yapılan sporun niteliğine ve kişiye göre büyük farklılıklar gösterebiliyor. Görelim bakalım. Önce sporcu kimdir diyelim ve oradan yola çıkalım. Genel anlamda günde 2 saat veya daha fazla sporla ilgilenen kişiye sporcu denir. Öte yandan yüzlerce değişik spor ve bu sporlara uygun değişik beslenme gereksinimleri var. Konunun genişliği bakımından değişik spor dallarına şöyle bir bakıverelim. Futbol, basketbol, voleybol, pimpon, tenis, yüzme, atletizmin onlarca değişik formu, vücut geliştirme, maraton koşma, okçuluk vesaire vesaire. Her sporun da kendine has özel beslenme gereksinimleri var. Örneğin 100 metre sprint koşan bir kişiyle maraton koşan bir kişinin beslenme gereksinimleri farklıdır. Öte yandan vücut geliştirme sporu ise bambaşka bir konu. Bu videoda genel anlamda sporcu beslenmesini bir gözden geçireceğiz. Ve bu konuyu 2 ana grupta inceleyeceğiz. Birincisi spora hazırlık beslenmesi, ikincisi de müsabakaya hazırlık beslenmesi. Önce spora hazırlık beslenmesine bir bakalım. Spor dendiği zaman sporun hemen hemen her türlüsü için en önemli unsur kaslar ve kas gücüdür. Kaslar denince de ilk akla gelen şey proteinler oluyor. Bilimsel kuruluşlar normal sağlıklı kişilerde günlük protein gereksiniminin kilo başına 0,8 gram olduğunu söylemektedirler. Yani 75 kiloluk bir insanın protein gereksinimi 75 çarpı 0,8 yani günde 60 gram protein demektir. Yalnız 60 gram protein tabii 60 gram et veya benzeri şeyler değil. 60 gram proteini nereden nasıl temin edebileceğimize şöyle bir bakalım. 180 gram kırmızı et, 200 gram tavuk eti, 230 gram balık, 200 gram beyaz peynir, 1200 gram yoğurt veya 5 adet büyük yumurta ile bu protein miktarı karşılanabilir. Kilogram başına 0,8 gram olarak belirlenen protein ihtiyacı bizim hücre yenilenmesi, enzimatik ve hormonal bir takım biyokimyasal faaliyetlerimiz için gerekli olan miktar. Birazdan göreceğimiz gibi sporcularda bu protein gereksinimi biraz daha fazla olacaktır. Yine aynı bilimsel kuruluşlar günlük protein ihtiyacımızın yarısının hayvansal, diğer yarısının da bitkisel kaynaklardan elde edilmesi gerektiğini bize söylüyor. Yani protein zengini sebze ve bakliyattan. Bunlara örnek başta mercimek olmak üzere bakliyat, bezelye, brokoli, ıspanak, mantarlar, avokado ve kuru yemişler. Protein zengini bitkisel gıdaların en önemli özelliği kas gelişimi için gerekli çok önemli vitaminler ve mineraller içermeleridir. Dolayısıyla gerek normal kişilerde gerekse sporcularda hayvansal ve bitkisel proteinlerin dengeli bir şekilde alınması gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi aktif genç sporcularda protein miktarının biraz arttırılması gerekiyor. Yani kilogram başına 1,5 gram protein kadar. Buradan hesap ettiğimiz takdirde sağlıklı genç bir sporcunun günlük protein ihtiyacının 110 ila 125 gram arasında olması gerektiğini buluruz. Bu bakımdan ideal sporcu protein beslenmesinin değişik kaynaklardan olması gerekmektedir. Yani şöyle bir örnek menü verelim. Günde 100 gram kadar et veya tavuk, 250 gram yoğurt, 1-2 yumurta, günde 1 porsiyon bakliyat, günde 1-2 porsiyon protein zengini brokoli, bezelye ve ıspanak gibi gıdalar. Belki söylemeye gerek yok ama kas yapmak için sadece protein tüketmek yeterli değil. Bunun yanı sıra kaslarımızı zorlayan rezistans egzersizleri ve ağırlık çalışmaları şart. Bu arada bir parantez olarak belirtmeliyim ki proteinler
bir enerji kaynağı değildir. Proteinler ve amino asitler bizim hücrelerimizin, dokularımızın yapı taşlarıdır ve çok özel açlık durumları dışında proteinler enerji olarak kullanılmazlar. Bu noktada bana çok sıklıkla sorulan bir konuya geliyoruz. O da protein tozları, protein takviyeleri. Protein tozları denilen ürünler genelde iki grupta incelenir. Bunların birincisi hayvansal kökenli peynir altı suyundan elde edilen whey proteini, diğeri de bitkisel kökenli soya fasulyesinden elde edilen soy proteindir. En yaygın kullanılan protein takviyesi peynir altı suyundan elde edilen whey proteinidir. Whey proteinin içeriğine baktığımızda alfa laktalbumin, beta laktoglobulin, albumin ve immunoglobulin gibi proteinler var. Bu proteinler bizim ihtiyacımız olan, elzem olan esansiyel amino asitlerin tamamını içermektedir. Bu bakımdan protein takviyesi açısından idealdirler. Ancak sporcuların protein ihtiyacı bakımından protein tozlarına güvenmeleri doğru değildir. Protein tozları her ne kadar amino asitler bakımından zengin ve yeterliyse de örneğin bir kırmızı et gibi B12 vitamini ve demir gibi önemli unsurlar içermezler. Öte yandan bitkisel proteinlerde mevcut olan değişik vitamin ve mineraller de bu tür ürünlerde bulunmamaktadır. Özetle protein tozları antrenmanlar öncesinde ve sonrasında bir protein takviyesi olarak kullanılabilirler ancak doğal proteinlere bir alternatif değildirler. Soya protein tozları için de durum aynı. Protein takviyelerine en çok ihtiyaç duyan sporcular genelde vücut geliştirme sporu yapanlar. Ancak biraz önce belirttiğim gibi bu sporcuların mutlaka hayvansal ve bitkisel proteinlerden yeterli beslenmeleri ve protein tozlarını ekstra bir destek olarak kullanmaları önemlidir. Şimdi gelelim müsabakalara hazırlık beslenmeye. Kas gücümüzü oluşturduk, yeterli proteinimizi aldık, sıra müsabakaya geldi. Müsabakalarda yani ağır efor gerektiren durumlarda en önemli şey bizim yakıtımız. O da glikoz. Herkeste olduğu gibi sporcuların da asli yani primer yakıtı glikozdur. Glikoz karbonhidratların sindirilmesi sonucu oluşan ve bizim bütün hücrelerimizin kullandığı bir yakıt. Dolayısıyla müsabakalarda ilk kullanılan şey kandaki glikozdur. Kan glikoz seviyesi düşmeye başlayınca bu sefer devreye karaciğerde ve kaslarda biriktirdiğimiz depoglikoz yani glikojen devreye girer. Glikojen depoları da boşalmaya başlayınca metabolizmamızın B planı olan yağ yakma devreye girer. Müsabakalardan önce primer yakıtımız olan glikoz ve glikojen seviyelerini doldurmak çok önemlidir. Bu amaçla genellikle uygulanan beslenme yöntemi bir karbonhidrat yüklemesidir. Karbonhidrat yüklemesi değişik şekillerde yapılabilir. Ancak genelde uygulanan şey müsabakalardan 3 ila 7 gün önce karbonhidrat ağırlıklı bir beslenmeye geçmek ve kademeli bir şekilde karbonhidrat miktarını arttırmaktır. Burada amaç öncelikle kaslardaki glikojen depolarını doldurmak. Karbonhidrat yüklemesi için en iyi gıdalar kompleks karbonhidratlar, bakliyatlar ve meyveler. Bu amaçla birazdan örneğini göreceğimiz değişik programlar geliştirilmiştir. Şimdi sporcu beslenmesinde çok önemli, çok özel bir maddeye geleceğiz. Buna doğal doping, kırmızı pancar diyoruz. Son yıllarda zengin vitamin, mineral ve antioksidan içeriğiyle gündeme gelen ve bir süper gıda kategorisine giren kırmızı pancarın çok önemli bir başka özelliği var. Organik nitratlardan çok zengin olması. Organik nitratlar kırmızı pancarın zengin antioksidan özellikleriyle birleşince dolaşımımızın en önemli unsurlarından biri olan nitrik oksit sentezini, yapımını teşvik ederler. Nitrik oksit damarlarımızdaki kan akımını, kan basıncını ve hücrelerimize giden oksijen miktarını ayarlayan çok önemli bir doğal hormon. Müsabakalar gibi ağır efor gerektiren durumlarda hücrelerimize giden kan miktarı ve oksijen miktarının optimal seviyede olması çok önemli. Bunu da sağlayan nitrik oksit. Yapılan bilimsel çalışmalar müsabakalardan birkaç gün önce içilen 300-400 mililitre kadar taze pancar suyunun olağanüstü etkilerine işaret etmektedir. Bunlar performansta %15 kadar artış sağlandı. Yorgunluğa kadar maksimum bisiklet sürme süresinin yaklaşık %16 arttığı,
VO2 max değerinin arttığı, yani dokularımızın kandan oksijen alma ve kullanma özelliğinin arttığını, efor sonrası kas zedelenme oranının azaldığı gösterilmiştir. Benzer performans arttırıcı etkiler taze vişne suyu ve ıspanak içinde gösterilmiştir. Konuyu özetleyecek olursak, sporcu beslenmesinin esasları şunlar. Öncelikle kas kitlesini ve gücünü arttırmaya yönelik proteinden zengin bir beslenme yapılması. İkinci unsur, antrenman öncesi ve sonrasında protein tozları ile takviye. Ancak bitkisel proteinler de ihmal edilmemelidir. Öte yandan müsabakalar öncesinde glikojen depolarımızın doldurulması amacıyla kompleks karbonhidratlardan zengin bir beslenme. Kas yapımını arttırmak, enerji metabolizmasını hızlandırmak açısından vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin, çeşitli sebze, meyve ve salatalardan zengin bir beslenme ihmal edilmemelidir. Son olarak da doğal doping olarak tanımladığımız kırmızı pancar suyunu da ihmal etmeyin. Bir sonraki videomda ise şu enerji içecekleri konusunu konuşacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.